OpenAI Whisper adındaki konuşma tanıma modelini yayınladı. Geliştirdikleri sistem kaydettiğiniz bir ses kaydı veya video dosyasını girdi olarak alıyor ve size çıktı olarak ses kaydının transkriptini veriyor. Bu sistemlere genel adıyla otomatik konuşma tanıma sistemi deniyor. Kısaca ESR. The name of this system is Whisper. We're gonna test Whisper with this awesome recording. Ses kaydımı aldım, kaydettim, Whisper'ı import ediyorum. Whisper'ın 5 farklı boyuttaki modelinden birisini seçiyorum. Ardından modelin transcribe fonksiyonuna az önce kaydettiğim ses kaydının dosya yoluna argüman olarak gönderiyorum. Result'un text key'ine karşılık gelen değeri ekrana bastırıyorum. Ve ses kaydının metne dönüştürülmüş hali elimizde. Gördüğünüz gibi kullanımı oldukça basit. YouTube, Meta, Amazon, Google gibi birçok dev şirket ürünlerinde son derece yetenekli konuşma tanıma sistemlerini zaten kullanıyordu. O nedenle Whisper çok da büyük bir yenilik değil. Yoksa öyle mi? Whisper bu devasa şirketlerin ürünlerinden farklı kılan açık kaynak bir proje olması. Bunların üstüne bir de performans ve sunduğu özellikler var. Whisper kendisine verilen ses kaydında hangi dilin konuşulduğunu tespit edebiliyor ve ses kaydını metne döküyor. Bunu yaklaşık 96 dil için yapabiliyor, Türkçe de dahil. Dilerseniz Whisper üzerinden başka bir dili İngilizceye de çevirebiliyorsunuz. Fakat aynı performansı tüm diller için göstermiyor. Şimdi Whisper ile birkaç deneme yapalım. Evet, önümde Visual Studio Code açık. Buradan yeni bir Python dosyası oluşturuyorum Whisper'ı test etmek için. Whisper demo py olsun. Burada videodan önce 2 adet şarkı indirdim. Birisi model grubundan May, diğeri ise Frank Sinatra'dan Fly Me to the Moon şarkısı. Her ikisinden de 20'şer saniyelik bir kesit aldım çünkü çok uzun kayıtlarda Whisper'ın çıktı vermesi de uzayabiliyor. Ayrıca bu iki şarkı da çok zor anlaşılan şarkılar değil ama arkadaki enstrüman sesleri, şarkılardaki sözlerin uzatılması gibi durumlar bakalım Whisper'ın performansını nasıl etkileyecek hep beraber göreceğiz. Devam etmeden önce Whisper'ın bir GitHub sayfasına göz atalım. Whisper'ın GitHub sayfasına girdikten sonra aşağıya kaydırıyorum. Burada model eğitiminde kullanılan yaklaşımın teknik açıklamaları yer alıyor. Biraz daha indiğimde bilgisayarınıza Whisper'ı nasıl kurabileceğinizle ilgili bir yönerge var. Biraz daha indiğimde ise mevcut modeller ve diller diye bir bölüm var. Burada bir tablo yer alıyor. Bu tabloda Whisper ile kullanabileceğiniz modellerin özelliklerine yer verilmiş. Toplamda 5 temel model var. Tiny, Base, Small, Medium ve Large. Bunları birbirinden ayıran en önemli özellik içerdikleri parametre sayısı. Örneğin en küçük model olan Tiny model 39 milyon parametre içerirken en büyük Large model yaklaşık 1,5 milyar parametre içeriyormuş ki bu da performansı doğrudan etkileyen bir faktör. Burada tabi kullandıkları RAM miktarları da buna göre değişiklik gösteriyor. Burada English Only Model diye bir sütun var. Bu da Tiny, Base, Small ve Medium modellerinin sadece İngilizce versiyonlarının da mevcut olduğunu bize söylüyor. Ekstra 4 model olarak. Burada 5 modelinde birden çok dili desteklediğini belirtmiş. Ayrıca en sağda da relative speedleri yer alıyor. Yani en büyük model 1x hızındayken eğer Tiny modeli kullanırsanız Large modele göre 32 kat daha hızlı bir sonuç alacağınızı belirtmiş. Dediğim gibi performans da ters orantılı olarak azalacaktır yukarı doğru çıktıkça. Burada da sadece İngilizce uygulamaları için modellerin en versiyonlarını kullanmanın daha iyi performans göstereceğini belirtmiş. Tiny ve Base model için. Ayrıca en versiyonlarının kullanılması konusunda Small ve Medium için o kadar da büyük fark yaratmadığını belirtmiş. Biraz daha aşağı indiğimizde Large modelin dillere göre ver metriklerine yer verilmiş. Buradan dillerin aralarındaki performansları da karşılaştırabilirsiniz. Diğer Large dışındaki modellerin performansları için de Whisper'ın paper'ına göz atabileceğiniz yazıyor. Biraz daha aşağıya indiğimizde Python kullanımını görüyoruz. Buradaki kodu doğrudan kopyalıyorum. Peki aşağıdaki kodla üsttekinin farkı ne? Kopyaladığımız kodda transcribe fonksiyonu tüm işi hallediyor. Dili tespit ediyor, ardından ses kaydının transkriptini çıkartıyor. Aşağıdaki kod ise transcribe fonksiyonun daha low level implementasyonunu içeriyor. Örneğin siz sadece dil tespiti yapmak istiyorsanız bu implementasyonda referans alabilirsiniz. Şimdi Visual Studio Code'a geri dönebiliriz. Buraya az önce kopyaladığım kodu yapıştırıyorum ve Audio MP3 yerine indirdiğim şarkılardan birinin adı ve uzantısını yazıyorum. İlk İngilizce ile başlayalım. Frank Sinatra MP3. Burada kullanacağımız modeli belirtiyoruz. Az önceki tabloda gördüklerimizden. Buraya Base ikinci sıradakiydi sanırım. Small yazalım ve Small'un N modelini kullanalım. Ben daha önce bu modeli kullanmadığım için
Programı başlattığımda önce bu modeli indirecektir. Ardından bize bu ses kaydında yer alan cümlelerin transkriptini çıkartacak. Ardından karşılaştıralım. Evet, model indirme işlemi tamamlandı. Fakat hemen ardından bir hata aldım ve şunu fark ettim. En modellerinde transcribe fonksiyonunun language argümanını da sağlamak gerekiyormuş. O yüzden buraya language English şeklinde belirtiyorum ve programımı başlatıyorum. Evet, yaklaşık 1,5 dakika içinde model çıktısını aldık. Şimdi bunu karşılaştıralım bakalım ne kadar doğru. Karşılaştırmak için Frank Sinatra'nın ses kaydında alan şarkısının sözlerini buraya yapıştırdım. Buradakileri de kopyalayıp yine buraya yapıştırayım. Evet, baktığımızda hepsi doğru gibi duruyor. Ben şuna şaşırdım. Burada virgülleri de koymuş. Buna daha önce denk gelmemiştim. Baktığımızda da her şey tutarlı gözüküyor. Şimdi de Model May şarkısında deneyelim. Model May'de denemek için birkaç küçük değişiklik yapacağız. Bunun için öncelikle şunu silelim. Sadece small modeline, Türkçe bir şarkı olduğu için çoklu dil desteği içeren modeli kullanacağız. Ve buraya Model May MP3 yazıyorum ve modelimi başlatıyorum. Burada gördüğünüz gibi tespit edilen dil Türkçe olarak direkt bastırıldı. Evet, model çıktımızı aldık. Burada bazı sıkıntılar görüyorum. Model May txt dosyamızı açalım. Bu hatasız sözler. Burada da bunları bir kopyalayalım bakalım buraya. Karşılaştırmak için. İlk paragraf. Burada hata var. Burada hata var. Burada bir kelime eksik. Burada bir harf yanlışlığı var. Burada tek doğru kısım bu. Geri kalanı yanlış. Tamam. O halde şöyle bir şey yapalım. Buraya not alayım. Bu small model. Şimdi modelin seviyesini arttıralım bakalım. Small değil de large yapalım. Direkt en üst seviyeden bakalım, en iyi performansı gözlemleyelim. Başlatıyorum programımı. Modelimiz çıktı verdi ama çok ilginç bir çıktı verdi. Bu çıktının aynısına başka bir şarkıda da rastlamıştım. Bu large modelle ilgili bir sorun da olabilir. Ki bu tarz sorunların yaşandığını da internette insanlar belirtmiş. Bir de medium'da deneyelim bakalım. Belki small'daki gibi daha düzgün bir sonuç verecektir. Medium modelimizle çalıştırdığımız çıktıyı aldık. Bakalım gelişme olmuş mu? Geliyorum buraya. Bunu da birazcık aşağıya indireyim. Medium modelde bu sefer buradaki kelimeyi yakalamış. Bakmasını yine yanlış yakalamış. Ama yanlış yakalamasındaki sebep muhtemelen bakmasın ne. Ardından N harfinin gelmesi burada da kullanılıyormuş gibi yanıltmış olabilir. Burada yine bir sıkıntı yok. Small'da da sıkıntı yoktu. Kamaşıyor gözlerim dediği yerde N harfi yine yanlış. Ama son cümle tamamen doğru. Yani medium model small modelden daha iyi bir performans sergilediği belirgin. Large'da niye öyle bir sıkıntı verdi hala anlamadım. Şimdi bir kere daha deneyeceğim. Large modeli tekrardan yazıyorum. Muhtemelen aynı sonucu verecektir ama şuraya da language argümanı da ekleyeyim. Bunu da doğru tespit ediyordu. Aslında bunun hiçbir burada avantajı olmayacak. Bir tekrardan başlayıp gözlemleyelim. Evet, aynı sonucu aldık. Bir ben kendi ses kaydımı bu modele vermek istiyorum. Öyle bir de test ederim. Bunun için burayı kapatıyorum. Ses kayıt programımı açtım. Buradan kayıta basıyorum. Şimdi deneyelim, görelim bakalım bir önceki denemelerimize göre daha iyi bir sonuç alabilecek miyiz? Şu anda çok net konuşuyorum ama biraz daha hızlanmaya çalışayım. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Biraz da uzaktan konuşayım. Belki Echo programın neler yapabileceğini bize daha iyi yansıtır. Evet. Basıyorum. Şimdi deneyelim, görelim bakalım bir önceki denemelerimize göre daha iyi bir sonuç alabilecek miyiz? Kısmen temiz bir kayıt oldu ama bunu buraya atıyorum. Ardından bunun ismini de değişeyim. Ses kayıt. Buraya bu sefer ses kayıt, bunun uzantısı M4A. Şurayı tekrar silmek istiyorum. Yani gerek yok, kendi bulsun dili. Başlatıyorum ve bakalım. 20-25 dakika sonunda çıktığımız elimize geldi. İlk okuyuşta hepsinin doğru olduğunu düşündüm ama bunu doğrulamanın tek yolu ses kaydını dinlemek. Şimdi ses kaydımızı tekrardan başlatıyorum. Basıyorum. Şimdi deneyelim, görelim bakalım bir önceki denemelerimize göre daha iyi bir sonuç alabilecek miyiz? Şu anda çok net konuşuyorum ama biraz daha hızlanmaya çalışayım. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Biraz da uzaktan konuşayım. Belki Echo programın neler yapabileceğini bize daha iyi yansıtır. Evet. Ses kaydını dinledik ve hepsi doğru gözüküyor. Gayet iyi bir sonuç almışız.
Siz daha da karmaşık, anlaşılması zor ses kayıtlarında bunu test ederek yorumlarda deneyimlerinizi yazabilirsiniz. Bundan çok memnun olurum. O halde videoya geri dönelim. Peki konuşma tanıma modellerinin performansı ölçülürken hangi metriklere başvuruluyor? Bu önemli bir soru çünkü Whisper'ı diğer alternatifleriyle kıyaslayabilmemiz için bir referansa ihtiyacımız var. Konuşma tanıma modellerinde en çok başvurulan metrik WER, Word Error Rate, kelime hata oranı. Word Error Rate'in hesaplanma şekli şu şekilde. Bir konuşma tanıma modeline verdiğimiz ses kaydının çıktısı ile aynı ses kaydının hatasız metnini karşılaştırdığımızda bir kelimenin başka bir kelimeyle değiştirilme sayısı artı kelime silinme sayısı artı kelime eklenme sayısını metindeki toplam kelime sayısına bölerek veri buluyoruz. Bir örnek üzerinden gösterirsek, üzerinde çalıştığım projeyi sunduğumda herkesin çok şaşıracağına eminim. Bu ses kaydımı 3 farklı konuşma tanıma modeline veriyorum ve çıktı olarak bunları alıyorum. Örneğin ilk örnekte %50 hata oranına sahibim. Fakat birinci örnek ile üçüncü örneği karşılaştırdığımızda bir gariplik görüyoruz. Birinci örnek üçüncü örneğe göre daha anlamlı bir sonuç verdiği halde hata oranı daha yüksek. Bunun nedeni WER metriğinin çok da akıllı olmamasından kaynaklanıyor. Cümlenin anlamını taşıyan tek bir kritik kelimenin değiştirilmesi tüm cümleyi alt üst edebilirken sistemin yanlış anladığı 4 kelime hala cümlenin anlamını koruyabilir. Fakat WER metriği bunun farkında değil. WER'in bu tarz dezavantajların olduğunu bilmek önemli. Her halükarda WER bize anlaşılır, basit, açıklanabilir, temel bir metrik olacak ve kıyaslamamıza yardımcı olacaktır. Whisper'ı piyasadaki diğer modellerden ayıran önemli bir diğer özelliğinden bahsedeceğim. Gözetimli öğrenme ile eğitilmiş olması. Tam şu anda dünyada erişebileceğiniz halka açık etiketlenmemiş milyonlarca gigabaytlık ses verisi var. Buna videolarda dahil. Gözetimli öğrenme algoritmaları etiketli veriye ihtiyaç duyuyordu. Ve eğer insan seviyesinde bir konuşma tanıma sistemi geliştirmek istiyorsanız bu on binler belki yüz binlerce saatlik ses verisi ihtiyacı anlamına geliyor. Bu boyutlardaki etiketlenmiş ses verisini elde etmek ise büyük şirketler için dahi oldukça maliyetli. Bu konudaki beğendiğim bir yazıya videonun açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Durum böyle olunca etiketsiz veriden eğitilebilen ESR teknikleri geliştirilmeye başlandı. Bunlardan en bilineni Facebook tarafından geliştirilen Wow2Vec2 algoritması. Bu algoritma transkriptini sağlamadığınız yani etiketsiz ham ses verilerinden ESR modelleri geliştirmenize imkan tanıyor. Tabi hiç etiketli veri kullanmadan değil ama etiketli veri etiketsiz veriye oranla çok az kullanılıyor. Hatta Wow2Vec'te kullanılan teknikle eğittikleri konuşma tanıma modeli kendisinden önce en iyi performans veren state of art modelden daha iyi sonuç veriyordu. Hala veriyor. Bu gelişme ses tanıma modellerinin önünü açtı diyebiliriz. Çünkü bu teknikle beraber konuşma tanıma modeli eğitimi için gerekli olan etiketli veri ihtiyacı minimuma indi. Whisper'ın yaratıcıları ise Wow2Vec'tekine benzer teknikleri kullanan modellerin etiketsiz veriye eş değer kalitede bir etiketli veri seti sağlayamadıkları için modellerinin kullanışlılığının önemli bir ölçüde azaldığını belirtiyor. Bu nedenle Whisper'ın yaratıcıları Whisper'ı internetten bir araya getirdikleri 680 bin saatlik etiketli bir veri setiyle eğitti. Bu da ortaya birçok koşula dayanıklı, çok dilli, performansı yüksek bir model çıkarttı. Şimdi gelin her ikisi de açık kaynak proje olan Whisper ile Wow2Vec2'yu karşılaştıralım. Pratik olması adına bu işlemi Hugging Face'ten bir kullanıcının yarattığı uygulamada deneyeceğim. Burada yer alan Wow2Vec2 modeli 53.000 saatlik etiketsiz veri ve sadece 960 saatlik etiketli ses verisiyle eğitilmiş bir model. Whisper'ın ise büyüklük ve kapasitelerine göre ayrılan 5 farklı modelinden Base modeli burada yer alıyor. Şimdi Record from Microphone butonuna bastıktan sonra solda bir siteden aldığım teksti okuyacağım. Bu şekilde daha kolay bir karşılaştırma yapabiliriz. Şimdi basıyorum. It's so important to realize that every time you get upset, it drains your emotional energy. Losing your cool makes you tired. Getting angry a lot messes with your health. Bir dinleyelim bakalım neye benzemiş. Doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum. It's so important to realize that every time you get upset, it drains your emotional energy. Losing your cool makes you tired. Getting angry a lot messes with your health. Güzel. Şimdi gayet bir şeye benzemiş. Başlatalım bakalım. Wow2Vec ile Whisper arasındaki performans farkını göreceğiz. Evet. İlk Facebook'a bakalım. It's so important to realize that every time you get upset, it drains your emotional energy. Losing your cool makes you tired. Getting angry
a lot. Şurada bir gariplik var. Değil mi? Doğru. Angry a lot demiş. Messes with your health. Bir de OpenAI'ye bakalım. It's so important to realize that every time you get upset, it drains your emotional energy, losing your cool makes you tired, getting angry a lot, messes with your health. OpenAI'ın Whisper modeli tam olarak doğru sonucu vermiş, base modeli. Ama ben çok yakından ve net bir şekilde konuştum. Belki biraz daha farklı bir şey söylemeliyim. Bir doğaçlama deneyeyim bakalım. Hello, right now I'm recording a video for YouTube purpose and we are testing two models, which one of them Wow to Wake from Facebook, other one is Whisper from OpenAI. We will see the results and that's it. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Doğaçlama olunca yükleyelim bakalım nasıl bir sonuç verecek. Hemen de geldi. Hello, right now I'm recording video. Şimdi burada şunu anlıyorum. Video demiş mesela. Burada böyle bir kelime yok muhtemelen İngilizce'de. Burada seslere göre mi acaba ayırt ediyor? Bu teknik tarafını hiç bilmiyorum gerçekten. And we are tasting, tatmak. Ben belki yanlış telaffuz ettim. Way, böyle bir şey demedim. Bir de OpenAI'ye bakalım. Hello, right now I'm recording a video for YouTube purpose and we are testing two models. Which one of them was to wake from Facebook? Burada Wow to Wake'i böyle çevirmiş. Okunuşları çok benzer. Yani bunu yazdırmasını burada beklemiyordum zaten. Türkçe bir kelime değil. And other one is Whisper from OpenAI ama Whisper'ı yazmış. And we will see the results and that's it. Yani Whisper oldukça tutarlı bir sonuç verirken Wow to Wake cümlenin yapısını bozacak kritik kelimeler bile değişmiş. Bir de internetteki diğer ücretli servislerle aslında bir test etmek lazım. Örneğin Google'ın ücretli Claude API ile test edilebilir ki bunların sonuçları ile ilgili bazı testleri yapan kişiler olmuş. Onların da araştırma linklerini aşağıda yorumlara bırakıyor olacağım. Şimdi videomuza devam edelim. Son olarak Whisper hakkındaki düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Bence Whisper kullanıma, performansı kolay entegre edilebilir olması açısından geliştiricilere, yazılımcılara yönelik harika bir sistem. Fakat bunun yanında yavaşlığı nedeniyle son kullanıcıya hitap edecek bir üründe yer alması ne kadar mantıklı olur bilemedim. Ben Whisper'ın Large modelini 30 saniyelik bir Türkçe ses kaydıyla test ettim ve 10-15 dakika sonra kontrol ettiğimde hala daha sonuç vermemişti. Bu tabii ki modeli çalıştırdığınız sistemin donanımına da bağlı bir değişken. İnternetten aldığım bir örnekte ise bir kişi M1 MacBook Pro'sunda 24 dakikalık bir röportaj kaydının çıktısını Whisper'ın hangi modelini kullandığını belirtmese de yaklaşık 1 saatte aldığını belirtmiş. Bu bence son kullanıcıya hitap etmediği sürece dediğim gibi kötü değil ama az da değil. İnternette ücretli servislerden çok daha kısa sürede aynı kalitede çıktılar alınabiliyor. Ama temiz ses kayıtlarında. Whisper ise şarkılar üzerinde, kötü şartlarda kaydedilmiş ses kayıtlarında, aksanlı konuşmalarda dahi çok güzel sonuçlar veriyor. Ve en önemlisi ücretsiz. Aklınıza eminim Whisper ile yapılabilecek harika fikirler geliyordur. Whisper'ın GitHub sayfasının en altında yer alan linkten insanların Whisper ile ne tarz yaratıcı uygulamalar geliştirdiklerine bakabilirsiniz. Bazıları gerçekten ilham verici. Dilerseniz kanala abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.